Bakın Ermenek Vadisi'ne girdik. Yani buralar tam pusu yeri. Buraya bir ordu girdiğinde dört bir yandan çok rahat muhasara edilebilir, sıkıştırılabilir, imha edilebilir. Ya başımızı kaldırıyoruz. Bulutlarla dağların uçları örtüşür vaziyette. Hakikaten müthiş bir geçit. Nihayet Ermenek'e giriyoruz. Hep böyle Ermenek deyince millet bunları yan yana sanıyor. Vallahi araları bir hayli uzak, 50 kilometreden fazla. Ermenek'e geçtik. Balkusan'a gidiyoruz. Ermenek'ten bir 30 kilometre ileride Karamanoğlu Beyliğini devlet seviyesine çıkaran ve hakikaten Moğollarla ölümüne mücadele eden 3 yiğit adamın türbesine gidiyoruz. Balkusan köyüne geldik. Tabelayı görüyorsunuz. Tabelada en üstte Karaman Bey, Karamanoğlu Mehmet Bey, Karamanoğlu Mahmut Bey. Şimdi Karaman Bey Nure Sofe'nin oğlu. Karaman Bey'in oğulları var bir 6-7 tane. Karaman Bey'in 1262'deki ölümünden sonra oğulları Mehmet Bey, arada Güneri Bey var. Sonra Mahmut Bey hükümdar oluyor. Güneri Bey'in burada tabelası yok çünkü onun mezarı, kabri burada değil. Biz şimdi Balkusan'da, bakın kabir şurası hemen. Şu gördüğünüz yer. Balkusan türbesi orada. Oraya gideceğiz. Ama Moğollar onu arkasından takip ediyorlar. Moğollar bulunduğu ormanın etrafını çevirip bütün bir ormanı ateşe vererek onu canlı canlı yakarak şehit ediyorlar. Ve cenazesi buraya getiriliyor ve buraya defnediliyor. Hadi şimdi oraya doğru gidelim. Bakın Ermenek Vadisi'ne girdik. Yani buralar tam pusu yeri. Buraya bir ordu girdiğinde dört bir yandan çok rahat muhasara edilebilir, sıkıştırılabilir, imha edilebilir. Ya başımızı kaldırıyoruz. Bulutlarla dağların uçları örtüşür vaziyette. Hakikaten müthiş bir geçit. Burası Ermenek'e giderken Kayaönü bölgesi. Dev bir mağara, amcalar oturmuş. Hakikaten şeymiş bu be. Nihayet Ermenek'e giriyoruz. Hep böyle Ermenek deyince millet bunları yan yana sanıyor. Vallahi araları bir hayli uzak, 50 kilometreden fazla. Tabii şimdi biz Ermenek'te kalmayacağız. Ermenek tarihi bir yerleşim. Karamanoğulları eliyle Türkleşmiş, İslamlaşmış çok kıymetli bir yer. Zor bir coğrafya. Anadolu'yu Akdeniz'e bağlayan geçitlerin üstünde. Burada Karamanoğullarına tarihlenen Ulu Camisi var. Sipaş Camisi var. Tol Medresesi var. Osmanlı'nın bölge valilerinin bir takım eserleri var. Fakat biz yola devam edeceğiz. Balkusan köyüne gideceğiz. Şimdi Ermenek'e geçiyoruz. Bir 30 kilometre daha devam edeceğiz. Balkusan köyüne gidip Balkusan tekkesinde, türbesinde Karamanoğullarının 3 ünlü kurucusunun kabrini ziyaret edeceğiz. Ermenek'e geçtik. Balkusan'a gidiyoruz. Ermenek'ten bir 30 kilometre ileride. Eski yollar 2 tane arabanın yan yana geçemeyeceği kadar kötü durumdaydı. Şimdi yeni yollar çok daha güzel. Heyecanlıyız. Nure Sofe'den sonra Karamanoğlu Beyliğini devlet
devlet seviyesine çıkaran ve hakikaten Moğollarla ölümüne mücadele eden 3 yiğit adamın türbesine gidiyoruz. 3 yiğit adam diyorum ama bir tanesinin mezarı büyük bir ihtimalle orada bile değil. Moğollar tarafından yakılarak öldürüldü. Karaman Bey, Karamanoğlu Mahmut Bey, Karamanoğlu Mehmet Bey Balkusan'da bizi bekliyorlar. Bakın Balkusan köyüne geldik. Tabelayı görüyorsunuz. Tabelada en üstte bir duralım şöyle. Az biraz geri gelelim. Videodan da görsün. Evet. Bakın şöyle göstereyim. Karaman Bey, Karamanoğlu Mehmet Bey, Karamanoğlu Mahmut Bey. Şimdi Karaman Bey Nure Sofe'nin oğlu. Karaman Bey'in oğulları var bir 6-7 tane. Karaman Bey'in 1262'deki ölümünden sonra oğulları Mehmet Bey, arada Güneri Bey var, sonra Mahmut Bey hükümdar oluyor. Güneri Bey'in burada tabelası yok çünkü onun mezarı, kabri burada değil. Biz şimdi Balkusan'da, bakın kabir şurası hemen. Şu gördüğünüz yer. Balkusan türbesi orada. Oraya gideceğiz. Oraya doğru ilerliyoruz. Yani Ermenek'in de ötesine, Ermenek'ten yaklaşık bir 25-30 kilometre ötedeki bu köy bölgesine defnedilmişler. Bu da son derece enteresan. Yani kurucu baba Nure Sofe'nin Mut Dağları'na defnedilmesi gibi bir hayli şaşırtıcı. Karamanoğlu beyleri aşılmaz dağları seviyorlar. Ermenek'e geldik. Ermenek'ten bir 25-30 kilometre kadar daha geldik. Dağların zirvelerinde, yani burada yan yana 3 arabanın geçebileceği bir düzlük yok. Balkusan köyüne geldik. Buradaki köylülerimize de sorduk. Yaptığımız araştırmalarda da gördük ki köyün ismi hakikaten çok enteresan. Orta Asya'daki Balasagun'a kadar bu ismi götürenler var. Bazıları balı çokmuş. Kayaların aralarından bile bal akıyormuş. Arıların yaptığı ballar, kovan dışı ballar. Ondan böyle Balkusan, balın fışkırdığı yer, bereketli yer anlamında. Ama birçok kuvvetli kaynakta Balasagun'a tarihlendiriyor. Çünkü unutmayın ki Karamanoğullarının ortaya çıkıp Anadolu'ya geldikleri yer Azerbaycan topraklarının kuzey bölgesiydi. Burası çok özel bir yer. Bakın görüyorsunuz köy evleri şuradan başlıyor. Şuraya doğru gidiyor. Köyün merkezindeki cami, hemen önünde de küçük bir kahvehane var. Bu kadar. Yani etrafa serpiştirilmiş evler, bir cami ve bir kahvehane. Yani avuç kadar bir köy. Avuç kadar. Balkusan köyünde Karamanoğlu hükümdarlarından 3 tanesinin mezarı var. İnsan bir duruyor. Ben genelde bir yere gittiğimde, bir yeri araştırırken önce mezarlıklarına bakarım. Mezarlıklar o şehrin eskisini, gerçeğini, tarihte ne olduğunu bize anlatır. Şimdi Nure Sofi'nin kabrine gittik. Nure Sofi'nin kabri Balkusan köyüne yürüyerek 2 saat uzaklıkta. Şurada bakın tepede bir dağ var. Hemen şöyle göstereyim size. Bakın ya, buralar uçurum. Şimdi bakın burada devasa bir dağ kütlesi var. Bu dağ kütlesinin arkasından devam ettiğiniz zaman yürüyerek, yani çok sarp olduğu için 2 saat sürüyor. Burada köylerimize sorduk ama Nure Sofi'nin türbesi, yani Mut'a bağlı o dağdaki türbe, buraya arabayla 20 kilometre uzaklıkta. Eğer tabi asfalt yol olmuş olsaydı. Olmadığı için toprak yoldan arabayla gelmekte bir 40 dakika falan sürüyor. Biz oraya da uğradık, Nure Sofi'nin kabrine. Nure Sofi kurucu Alaaddin Keykubat onu buraya yerleştiriyor. Bu bölgedeki Ermeni gücünü kırmak için. Ve Nure Sofi bir süre sonra ölüyor. O öldüğünde oğlu Karaman Bey, bu beyliğe ismini veren o büyük hükümdar, sadece 5 yaşında. Hatta Nure Sofi'nin yanındaki dervişlerden biri beylik boşta kalmasın diye bir süre beyliği vekaleten yönetiyor. Ve daha sonra Karaman Bey yetişiyor, ipleri eline alıyor ve babasının kurduğu o muhteşem düzende Karamanoğlu beyliğini zirvelere taşıyor. Peki neden böyle avuç kadar köy? İşte burası Karamanoğlu'nun ilk hükümdarlarının, aleykümselam, ilk hükümdarlarının yönetim merkezi.
1228 yılından 1302 yılına kadar Karamanoğulları'nın ilk yönetim merkezi işte burası. Buradan Ermeni'yi ele geçiriyorlar. Buradan Mut'u ele geçiriyorlar. Buradan Silifke'yi ele geçiriyorlar. İçel Mersin hattına kadar ilerliyorlar. Hatta buradan geri dönüp Karaman'ı Konya ele geçiriyorlar. Nasıl mı? Kimler tarafından mı? Hadi gelin onu konuşalım. Bu tarihteki yiğit adamların isimleri tam karşımızda yazıyor. Karaman Bey, Karamanoğlu Mehmet Bey, Karamanoğlu Mahmut Bey. Nure Sofi'nin oğlu Karaman Bey'di. 1256-1262 yılları arasında burada Balkusan merkezli olmak üzere hüküm sürdü ve bu yiğit adam hüküm sürdüğü bu çok da uzun olmayan saltanat döneminde Anadolu'da hani Köseda Savaşı kaybedilince Antalya'ya kaçan, daha sonra ölen 2. Gıyasettin Keyhüsrev vardı ya, geride 3 tane oğul bırakmıştı. Bu 3 oğuldan 11 yaşındaki en büyüğü 2. İzzettin Keykavus'u o günlerde Emir Karatay hükümdar ilan etmişti. Kardeşleri 4. Kılıç Arslan'da o gün 5 yaşlarında olan 2. Alaaddin Keykubat'ta naip yapmıştı. Ama acı bir hadise oldu. Emir Karatay o günlerde öldü. Yani onun kurduğu bu sistem sadece 8 sene gitti. 8 senenin sonunda Emir Karatay öldüğünde 4. Kılıç Arslan'ın vezirleri onu yeniden hükümdar ilan ettiler. Yani Selçuklu çift başlı olurmuş, Müslüman Türkler birbirini öldürürmüş. Adamların umurunda değil. Emir Karatay'ın kurduğu sistem darmadağın oldu. Ve onun kurduğu sistemi yeniden ikame etmek ve 2. İzzettin Keykavus'u ki büyük abi başa getirmek isteyen Karaman Bey ordusuyla Konya önlerine indi. Nereden? Balkusan'dan. Buradan Konya önlerine gitti ve orada Konya önlerine geldiğinde tabii ki 4. Kılıç Arslan etekleri tutuştu. Güçlü bir ordusu yoktu. Yanındaki vezir Muhyiddin Pervane hızlıca 12 bin kişilik bir ordu topluyor ve bugün Konyalıların Takkeli Dağ dedikleri Gevele Kalesi önlerine bir savaş oluyor. Maalesef Karaman Bey bu savaşı kaybediyor. Sonra ne oluyor? Savaşı kaybettiğinde 2 kardeşi esir düşüyor. Gevele Kalesi'ne hapsediliyor. Kendisi kurtuluyor. Hemen dağa bu bölgeye çekiliyor. Ama Moğollar onu arkasından takip ediyorlar. Bir rivayete göre Moğollar bulunduğu ormanın etrafını çevirip bütün bir ormanı ateşe vererek onu canlı canlı yakarak şehit ediyorlar. İkinci bir rivayet, ellerinden kurtuluyor. Bu bölgede Ermenek ve Mut kalelerine hakim olan Ermeni krallıklarıyla mücadele ederken şehit düşüyor. Ve cenazesi buraya getiriliyor ve buraya defnediliyor. Hadi şimdi oraya doğru gidelim. Selamünaleyküm. Şimdi insan buraya gelince bir şaşırıyor. Neden? Şimdi avuç kadar bir köy. Köyün içinde gayet bakımlı bir kümbet. 3 Karamanoğlu hükümdarı burada metfun. Başka hiçbir şey yok. Sonradan yapılmış bir tanecik cami. 3 Karaman Bey burada yatıyorsa ve bu 3 Karaman hükümdarının, bazen bey bazen hükümdar diyorum, şaşırmayın. Aslında hepsi hükümdardır, sultandır. Karamanoğulları bir beylik değil, bir devlettir aslında. Ama dil alışkanlığı bizim milli eğitimde Karamanoğulları beyliği meyliği dendiği için hani biraz Osmanlı tarafına yontuyoruz ya. Halbuki hükümdarlar hepsi. Peki 3 hükümdar da buradan Balkusan'dan yönettiyse burayı, burada onlara ait eserler yok muydu? Ben bunu bölgeyi çok iyi bilen tarihçilere ve uzmanlara da sordum. Bana şunu dediler. Talha Bey, 2 nedenden dolayı burada eser göremezsiniz hiç. Birinci neden, Karamanoğlu beylerinin, hükümdarlarının ilk döneminde bu toplum, obalar göçebeydi. Göçebe kültüre sahip oldukları için kalıcı, büyük kesme taş binalar yaptırmıyorlardı. Yerleşik olduktan sonra bu 3 beyin vefatı, şehadeti ve defninden çok sonraları Karamanoğulları buraya ciddi yatırımlar yaptılar. Medreseler, camiler, hanlar ve hamamlar. Ama bu eserler 1474 yılında, yani Fatih Sultan Mehmet döneminde Gedik Ahmet Paşa'nın bu bölgeye saldırısı
ve Osmanlı ordusunda uzun menzilli toplarla günlerce buraları dövmeleri neticesinde bu eserler yıkıldı ve yok oldu. Karamanoğullarının izlerini, onları güçlü kılan buradaki mekanları, yapıları Osmanlılar maalesef yıkıp yok ettiler. Dedim ya, buradaki insanları da zorla başka coğrafyalara iskan politikası gereği göndermiş oldular. Gedik Ahmet Paşa'nın yaptığı buradaki tek olumlu şey, mezarlara, türbelere hürmeten 3 Karamanoğlu hükümdarının türbesini yıktırtmadı. Onlar günümüze kadar sağlam kaldı. Hadi oraya gidelim. Şimdi Balkusan'dayız ve Balkusan'da Karamanoğlu beylerinin türbesinde Süleyman abi var. Balkusan köyü sakinlerinden. Süleyman abi, şimdi burası bugün gördüğümüz bir ufacık köy gibi duruyor. Ama burada 3 tane Karamanoğlu sultanının kabri var. Neden buraya defnedilmişler? O zamanlarda burası böyle bir dağbaşı köy müydü? Yoksa çok daha önem arz eden büyük bir yer miydi? Efendim, buranın önem arz edilişi ilk beyliğin kurulduğu yerdir burası. Anadolu Selçuklu Devleti'nden sonra beylikler dönemi başladığında ilk burada Karamanoğulları beyliği kurulur ve ilk bey Nure Sofi, ondan sonra Karaman Bey, ondan sonrası devam eder. Yalnız burada beylik 250-300 sene devletlik yaparlar, atlarına para bastırırlar. 21 tane bey gelir geçer başlarından. En son bey Pir Ahmet'tir. Burada bu yapıdan hariç çok imareler, yapılar vardır ama hepsi yerle bir edilmiştir. Gedik Ahmet Paşa tarafından 1460-70, kesin bilmiyorum tarihini. Bütün yapılar yerle bir edilmiş. Mezara saygıdan dolayı sadece bu türbe ayakta ağırmaktadır. Bunları nereden biliriz? Kabir kazarken, bugün daha günümüzde kabir kazarken yeni kazdığımız kabirden eski Karamanoğullarına ait taşlar çıkıyor. Bunlardan biriyiz. Bunların katledilişini sordunuz. Bunları dediğim gibi Gedik Ahmet gelir. Bunların katledilişini hatta şiire dökmüş Aşık Muslu, zamanın aşıklarından aynen şöyledir. Mehmet Akif'in Çanakkale şehitlerini anlattığı gibi Gedik Ahmet geldi, otağı kuruldu. Pir Ahmet'e sorgu sual soruldu. Boyunlara kalın zincir vuruldu. Etme paşam elden say bizi. Kalelerden yeşil bayrak yıkıldı. Bütün çoluk çocuk sokaklara döküldü. Bütün evler barklar yıkıldı. Etme paşam elden say bizidir. O boyunlara karılın zincir vuruldu demiştiniz bir daha Evet. önce. O nasıldı? Pranga değil mi? Evet, ayaklara pranga, bir de boyuna pranga vuruyorlar. Pir Ahmet buraya gelip En son bey. En son en bey. son bey. Ondan sonra Karamanoğulları beyliği değil, bir beylik kalmadı. Sürülen sürülmüş, kaçan kaçmış, katledilen katledilmiş. Bugün mesela Makedonya'dan geliyor, Burganistan'dan, Batı Trakya'dan, Karadeniz'in kuzeyinden, Kıbrıs'tan, Azerbaycan'dan benim geçmişim buralı diye gelenler, gezenler var buraya. Bize falan bölgedeki bu Anamur, Mut, Ermenek bölgesindeki Ermeni ve Rumlar biz azınlıkta olduğumuz için bize baskı yapıyor dediler. Bunun üzerine Selçuklu Sultanı Nure Sofi'yi, Nure Sofi o zamanlarda bir uç beyi görevlendirir, git o bölgeyi Ermeni ve Rumlardan temizledir. Bu vesileyle Nure Sofi buraya gelir. Ve ondan sonra da beylikler dönemi başlar. o zaman bu bölgede Ermeni krallıkları falan mı var? Bilmiyoruz işte, ben kesin o tarihi bilmem de. Varmış demek ki, Türklere ezgi yapıyorlarmış. Burada Türkler azınlıktaymış. Nure Sofi'nin kabri şu an bulunduğumuz Balkusan'a ne kadar uzaklıkta? Ne tarafta? Yaklaşık 2 saat. Şu dağın arkası mı 2 oluyor? saatten daha dağlar var. 2 saat. Aşağı yukarı metre olarak da 20 kilometre var. 20 kilometre. 20 kilometre var. Çünkü biz Nure Sofi'ye uğradığımızda tabela vardı Balkusan'a gider diye. Balkusan ismi nereden geliyor abi? Balkusan isminin de çok rivayetleri var. Kimisidir, ben mesela Balasagunlu Yusuf Has Hacip var orada. Balasagunlu. Balgasın, bugün Moğolistan'daki Balgasın var ya, oralardan geldiğini söyleniyor. Balasagun. Vay. Bazısı arının çok olmasından, balın çok olup sıcakta eriyip akmasından olduğunu söyleyen var. Çeşitli rivayetler var. Şimdi Nure Sofi'yi ayrıca bir YouTube videosu olarak yaptım. Oradan izlersiniz. Nure Sofi'den sonra oğlu Karaman Bey hükümdar oldu. Bir rivayete göre Moğollar tarafından saklandığı orman yakılarak şehit edildi. Bir rivayete göre bölgedeki Ermeni krallıklarıyla savaşarak şehit edildi. Şehit olduğu kesindir. Getirildi, cenazesi buraya defnedildi. Bazı kaynaklar Karaman Bey'in kabrinin burada olmadığını,
Moğollar tarafından bulunduğu orman yakıldığı için cenazesinin burada olamayacağını da söylüyorlar. Ama net bir bilgimiz bu konuda söz konusu değil. Karaman Bey'in, o büyük şehidimizin mübarek türbesi burası. Buraya ilk kim defnedildi? Karaman Bey defnedildi. Bu beyliğe ismini veren yiğit adam defnedildi. İçeride onun kabri sandukası var. Başka içeride Karaman Bey'in oğullarının da kabirleri var. Karaman Bey'in bir 7-8 tane oğlu vardı. Kendi ölümünden sonra o meşhur oğlu Karamanoğlu Mehmet Bey hükümdar oldu. Ondan sonra Güneri Bey hükümdar oldu. Ondan sonra bir diğer oğlu Mahmut Bey hükümdar oldu. Güneri Bey'in değil ama Mehmet Bey ile Mahmut Bey'in türbeleri de kabirleri de içeride. Hadi buyurun. Burası çok ilginç bir türbe. Tabii yakın zamana kadar metruk bir haldeydi. Bakın burada eski fotoğrafı var. Yakından baktığınız zaman. Yani önde bir çatılı yapı, arkada bir çatılı yapı. Arkadaki yapıda kabirler var. Ahşap çatı dökülmüş, yok olmak üzere ama altta kesme taş duvarlar gözüküyor. Bu yapıya ait, üzerinde ayet kuşakları olan saçaklar maalesef yapı restore edilip tekrar ayağa kaldırılırken kullanılamadı ve bahçede sergilenmekte. Onları göstereceğim size. Buradan baktığımız zaman kesme taş yapıyı görüyoruz. Orijinal türbeyi çeviren ayet kuşaklarından sadece birkaç parça taş burada değerlendirilebilmiş. Ve bu gördüğünüz künyeli kitabe, ortası palmetli, burada değerlendirilmiş. O taşlar bunlar bakın. Türbenin restore edilmeden önceki yıkılmış yerlerde bulunan taşları. Bunlar yapı ayağa kaldırılırken yapıda kullanılmadı. Keşke kullanılsaydı. Onlar buralarda değerlendirildi. Yani burada sergilenmekte. Yalnız köy sakinleriyle konuştuğumuz zaman mezarlığın içinde üzerleri yazılı ya da yazısız sanat değeri olan birçok taş var. Bunlar nedir diye sorduğumuzda bize şu cevabı verdiler. Biz hala yeni definlerimizi bu mezarlığa yapıyoruz. Mezar kazmak için toprağa kazma vurduğumuzda böyle şekilli taşlar çıkıyor. Peki neden çıkıyor bu taşlar ne? Gedik Ahmet Paşa'nın bölgeyi son kuşatması ve ele geçirmesi sırasında ortadan kaldırılmış Karamanoğlu dönemine ait eserler. Burada çok güzel bir namazgah var. Onu da göstereyim. İçeriye, kabirlere en son girelim isterseniz. Bakın şuradan bakarsanız, yapıyı şöyle bir yandan bakın. Kümbetin, konik külahlı kümbetin hemen altında Karaman Bey, Karamanoğlu Mehmet Bey ve kardeşi Karamanoğlu Mahmut Bey'in kabirleri var. Ön taraf giriş kısmı, şu duvarlarla çevrili olan kısım ise namazgah. Namazgahı görmek bizi şaşırtmıyor çünkü bu toplum uzun süre göçebe bir kültüre sahip. Göçebe kültürde oldukları için de cami yapmak yerine namazgah inşa etmeyi daha çok seviyorlar. Burası türbeye ait namazgah kısmı. Hem de tarihi bir namazgah. Baktığınız zaman mihrabını görüyoruz. Mihrabının kenarında gördüğünüz gibi tamamen süslü işlemeli taşlar görüyoruz. Mihrabın kenarındaki sütuncelerde de aynı bezemeler söz konusu. Yani kıble bu taraf. İnsanlar türbeyi ziyarete geldiklerinde namazlarını burada kılıyorlardı. İbadetlerini burada yapıyorlardı. Hiçbir zaman türbenin içine yapmıyorlardı. Çünkü türbenin yönü de kıbleye baktığı için, kabirler de kıbleye doğru olduğu için içeride namaz kılmak isteyen bir kişi önüne mezarları alarak namaza duracak. Bu da dinen uygun olmadığı için o günün Müslümanları hassasiyetlerinin güzelliğine bakın ki yana bir namazgah yapmışlar. Türbe içinde Kur'an okunabilir, tesbih çekilebilir, zikir halkaları kurulabilir. Ama namaz kılınacaksa kıbleye bakan kabirler olması dolayısıyla yandaki bu namazgahı tercih ediyorlardı. İçeride Karaman Bey şehidimiz yatıyor ve Karamanoğlu Mehmet Bey ile Mahmut Bey. Hadi gelin yanlarına gidelim. Size bahsettiğim o sanat değeri olan, hatta üzerleri yazılı taşların bir kısmı da bakın bunlar.
Evet, buradan içeri gireceğiz ve Karamanoğlu Mehmet Bey'in de kabrini görmüş olacağız. Bu türbe çok ziyaret alan bir yer. Köy sakinleriyle görüştüğümüz zaman bize neler neler anlattılar. Balkanlardan çok ziyaretçi geldiğini söylüyorlar. Azerbaycan'dan, Orta Asya'dan çok ziyaretçi geldiğini söylüyorlar. Hatta yani çok uzaklardan gelen bir takım bilim adamlarının Azerbaycan'dan Azerbaycan Türk'ü bir profesör gelmiş sandukalara sarılmış. Onlar bizim büyük dedelerimiz diye. Yani büyük bağları var. Onun için bu insanları yakından tanımamız gerekiyor. Bakın Karaman Bey'in kabri en başta. Ortada Karamanoğlu Mehmet Bey ve kardeşi Mahmut Bey. Karamanoğlu Mehmet Bey kimdi? Babaları Karaman Bey şehit düştükten sonra Karaman Beyliği'nin başına Mehmet Bey geçiyor. Ve beyliğin başına geçtiğinde Anadolu Selçuklu tam manasıyla bir Moğol kuklası halinde. Emir Karatay ölmüş. Sahibi Fahrettin Ali Moğollarla Selçuklu arasında denge kurmaya çalışıyor. 3. Gıyasettin Keysürev çok genç ve tecrübesiz haliyle bir Moğol kuklası olarak Konya'daki Selçuklu tahtında. Karamanoğlu Mehmet Bey nasıl ki babası Karaman Bey Konya'da Selçuklu tahtında asıl olması gereken 2. İzzettin Keykavus'un lehine bir mücadeleye girmişti. Karamanoğlu Mehmet Bey de yine bir mücadele içinde. Ben tahta geçeyim değil bakın. Selçuklu'da o gün kukla bir hükümdar var. 3. Gıyasettin Keysürev çok genç yaşta. Moğollar ne diyorsa onu yapıyor. Ama o günlerde babasının arkasında durduğu hükümdar kimdi? 2. İzzettin Keykavus'tu. Maalesef 2. İzzettin Keykavus benim YouTube kanalımda tarihten hikayeler 23 olacak yanılmıyorsam. Orada 2. İzzettin Keykavus'u Enes Kalesi'nde anlattığım bir hikaye var. Lütfen onu bir izleyin. Hepsi gerçek. Moğollar saldırınca 2. İzzettin Keykavus, Gıyasettin Keysürev'in büyük oğlu İstanbul'a kaçtı ve Roma İmparatoru Mihail'e sığındı. O onu önce dostça karşıladı, sonra onu esir etti, Enes Kalesi'ne hapsetti, Hristiyan olmaya zorladı, işkence yaptı aylarca. En son Altınordu hükümdarı Berki Han ordusuyla onu Enes Kalesi'nden kurtardı, Kırım'a götürdü, orada muhafaza etti. İşte 2. İzzettin Keykavus'un Kırım'da yaşadığı yıllarda yanında oğulları da vardı. Bu oğullarından bir tanesi yıllar sonra Anadolu'ya dönecek ve son Anadolu Selçuklu hükümdarı olacak. 2. Mesut. Fakat 2. İzzettin Keykavus'un kendisi İstanbul'a, oradan da Kırım'a geçerken Anadolu'da bıraktığı bir oğlu vardı. Alaaddin Siyavuş. Ve hükümdar olmaya layık kişi oydu. Herkes 2. İzzettin Keykavus'u istiyordu. O maalesef ülkeden ayrılmak durumunda kalınca Anadolu'da gizli gizli yaşayan, derviş kılığında gezip kendisini saklayan Alaaddin Siyavuş hükümdar olmalıydı. Ve Karamanoğlu Mehmet Bey, Karaman ordusuyla beraber Alaaddin Siyavuş'u buldu, ordularının başına getirdi ve onu alarak Konya'yı kuşattı. Konya'da kim vardı? Konya'da normalde 3. Gıyasettin Keysürev olmalıydı. Ama o veziri Sahip Atay'la beraber Moğol Hakan'ın davetine gitmişlerdi. Yoktular. Konya'yı kuşattılar. Konyalılar kapıları onlara ardına kadar açtı ve Alaaddin Siyavuş hükümdar oldu. Maalesef hükümdarlığı sadece 38 gün sürecekti. Çünkü Moğollar Alaaddin Siyavuş'u hele hele onun arkasında dağ gibi duran Karamanoğlu Mehmet Bey'i kukla şeklinde oynatamayacaklarını bildikleri için dev ordularıyla kukla hükümdar 3. Gıyasettin Keysürev'in peşine takılıp Konya'ya geldiler. Onların gelmesi üzerine onları yenemeyeceklerini anlayan Karamanoğlu Mehmet Bey ve Alaaddin Siyavuş buraya çekildiler. Bu Ermenek Balkusan hattına. Mehmet Bey Siyavuş'u çok önemsiyordu. Onu güvenlikli bu bölgedeki ulaşılması zor bir kaleye koydu. Güven altına aldı ve kendisi Moğollarla mücadele etmeye çalıştı. İç il bölgesine çekildi. Bakın iç il. Bugünkü söyleyişimizde İçel.
İçel deyince milletin aklına hemen Mersin geliyor. Mersin eski adı. Hayır. İç il Mersin'in de içinde bulunduğu bölgenin adıdır. Ve Ermenek'in az ilerisindeki Mut bölgesi İçel'in Mersin'in başlangıç sınırıdır. Bugün de öyledir. Mersin'e bağlıdır Mut. Mut bölgesine gidiyor. Moğol orduları oraya kadar geliyorlar. Karamanoğlu Mehmet Bey'i bitirmezlerse Türkmenler onun etrafında hele Alaaddin Siyavuş'un bayraktarlığına bir araya gelirler. Bunu Moğollara pahalıya ödetebilirler. Yani kimin kendilerine zarar vereceğini farkındalar. Ve maalesef Moğollar Karamanoğlu Mehmet Bey'i pusuya düşürüyor. Yanında kardeşleri de var ve onları şehit ediyorlar. 2 amcaoğlu, 2 kardeşi ve Mehmet Bey. Hatta onları şehit eden Moğollar başta şehit ettiklerinin kim olduğunu bile farkında değil. Arkadan daha büyük bir Moğol ordusu gelip içindeki Selçuklular bir dakika Karamanoğlu Mehmet Bey budur deyince başını kesiyorlar ve alıp Konya'ya 3. Gıyasettin Keyhüsrev'e götürüyorlar. 3. Gıyasettin Keyhüsrev bundan gayet memnun oluyor. Ve onun mübarek başsız vücudu buraya getirilip buraya defnediliyor. 1277 yılı Baybars Elbistan'da Moğolları yendiği yıl. Kendisi Alaaddin Siyavuş'la Konya'ya girmişti. Maalesef 38 günlük bir hükümdarlığı vardı. Kendisi de Siyavuş'a naiplik yapmıştı. Konya'da baş naip olduğunda bir ferman yayınlamıştı. Ne demişti? Bundan böyle divanda, dergahta, mecliste ve meydanda Türkçeden başka dil kullanılmayacaktır. Evet, Türkçeyi bu kadar seven bu yiğit Türkmen Bey'i Moğollarla büyük mücadele eden mücahit adam başsız vücuduyla burada metfun bulunmakta. Ondan sonra kardeşi Güneri Bey, ondan sonra kardeşi Mahmut Bey başa geçti. Yani taht kavgasında ille Selçuklu Sultanı olacağız diye değil. Selçuklu sultanlarından doğrusunu, yiğidini, Moğollara karşı kim dik duruyorsa onu başa geçirelim diye büyük bir mücadele sergilemişlerdi. Bu türbe çok başkadır. Bu türbenin, bu köyün havası bambaşkadır. Evet, biraz zor, sarp bir coğrafya ama illaki gelmelisiniz. Bu türbede bu şehit, yiğit adamları ziyaret etmelisiniz. Bu vatanın Moğolların şunun bunun değil, bizim vatanımız olması için çırpınan bu yiğitlerin yüzüstü hürmetine Rabbim ülkemizi, insanımızı, dünya Müslümanlığını sahili selamete bir kez daha çıkarsın. Ruhları için El Fatiha.